Zamanın sisleri içinde yankılanan bir isim. Anunnakiler. Onların gizemi, derin tarih evrenindeki yıldızlardan sadece biri. Efsanelere göre onlar, gökyüzünün yüce tanrısı An'ın soyundan gelen, dünyayı şekillendiren ilahi varlıklar. Ama ya bundan daha fazlasıysalar? Ya bu kadim tanrılar, insanlık tarihinin en büyük sırrını taşıyan dünya dışı ziyaretçilerse? Tarihin tozlu sayfalarında, piramitlerin gölgelerinde ve yıldızların derinliklerinde saklanan bu gizem, bilimle mitolojiyi, gerçeklikle efsaneyi birbirine karıştırıyor. Peki bu eski tanrıların hikayeleri, tarihin karanlık köşelerinde ne gibi sırlar saklıyor? Gelin bu sırları tüm ayrıntılarıyla hep beraber keşfedelim. Anunnakiler, başta antik Sümer mitolojisi olmak üzere birçok kavmin din anlayışında yer edinmiş bir tanrı kavramıdır. Tarihsel ve akademik araştırmalar sonucu Anunnakilerin tanımı, Sümer tanrılar panteonunun en yüce tanrısı olan An'ın soyundan gelenler veya An'ın çocukları olarak yapılır. Sümer tabletlerine göre Anunnakiler, yeraltı dünyası, yeryüzü ve gökyüzü gibi kozmik düzeylerde rol oynayan, evrenin düzeninden sorumlu olan ilahi varlıklardır. Birçok mitolojik efsanede ve dini inanç sistemlerinde varlıkları bulunan bu kadim toplumun sırrını hep beraber keşfedeceğiz. Ama önce gelin, modern zamandaki Anunnakilerin dünya dışı varlıklar olduğu, evrenin birçok sırrını sakladıkları, ileri düzey bilim teknolojisiyle insan ırkını yarattıkları görüşü nasıl çıkmıştır? Bu konuya bir aydınlık getirelim. Tüm bu tezlerin başlangıcı, Yahudi ve Azeri asıllı gazeteci ve yazar olan Zekerya Sitchin'in antik Sümer tabletlerinden yola çıkarak, Anunnakilerin dünya dışı bir uygarlık olduğu ve insanlık tarihini etkilediği iddiasını ortaya koydu. The Earth Chronicles, yani Dünya Günceleri adlı kitap serisini yayınladığı döneme dayanır. Teoremde, kabaca şunlar anlatılır. Güneş sistemimizde, Plüton'un ötesinde, diğer gezegenlerin tersi yörüngeye sahip, bir turunu 3600 yılda tamamlayan Nibiru adını verdikleri bir gezegen vardır. Bu gezegen, Güneş sisteminde çok eliptik bir yörüngeye sahiptir ve her 3600 yılda bir dünyaya yaklaşır. Nibiru, Anunnakilerin ana gezegenidir. Sitchin, Sümer tabletlerindeki göksel cisim tasvirlerini bu gezegenin kanıtı olarak yorumlamıştır. Anunnakiler, yaklaşık 450 bin yıl önce dünyaya gelmiştir. Amaçları, dünyadaki altın kaynaklarını çıkarmaktır. Altın, Nibiru'nun atmosferini onarmak için gereklidir. Bu bağlamda, Anunnakilerin gelişinin tamamen pragmatik ve teknolojik bir amacı olduğu iddia edilir. Dünyanın denizlerinden birine iniş yapıp Eridu'yu, yani uzaklardaki yuvayı kurmuşlardır. Bu bölgeyi kendileri için merkezi bir üs haline dönüştürmüşlerdir. Zaman geçtikçe artan iş gücü neticesinde genetik mühendislik kullanarak kendi DNA'larını dünyadaki ilkel insan türüyle birleştirmişler ve Homo sapiens'i yaratmışlardır. Yeryüzünü silen tufan hadisesinden sonra, Tanrı rolüne bürünmüşler ve insanoğluna uygarlığı bahşetmişlerdir. Sitchin'e göre, Sümer, Mısır ve diğer antik medeniyetler Anunnakiler tarafından yönetilmiştir. İnsanlara tarım, matematik, astronomi, mühendislik gibi becerilerin Anunnakiler tarafından öğretildiğini iddia eder. Piramitler gibi büyük yapıların inşasını da bu dünya dışı varlıklara bağlar. Sitchin, Sümer tabletlerinde geçen tanrıların ve mitolojik hikayelerin aslında Anunnakilerin dünya üzerindeki varlığını temsil ettiğini savunur. Gılgamış Destanı, Enuma Eliş ve diğer Sümer metinleri, Sitchin'e göre, Anunnakilerin faaliyetlerini gizli bir tarih olarak kayıt altına almıştır. Ancak tüm bu iddialar, dilbilimciler ve arkeologlar tarafından reddedilmiştir. Sümer tabletlerindeki yazıtların, Sitchin'in iddia ettiği şekilde tercüme edilmediği ve yorumlarının bilimsel olmadığını savunulmuştur. Astronomlar, Sitchin'in Nibiru iddialarına dair hiçbir kanıt bulamamıştır. Nibiru'nun varlığına ilişkin teoriler, bilimsel temellerden ziyade spekülasyonlara dayanır. Bu teori zamanla büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bilgi aktarımı yapılabilecek tüm platformlarda, uzman olmayan kişilerce, bu konular tamamıyla doğruymuş algısıyla anlatılmıştır. Ancak bilim dünyası bunu desteklememiştir. Spekülatif bir kurgu olarak kalmıştır. Bu kurgu, her ne kadar
insanın hayal gücü için büyüleyici gelse de, gerçeklerle doğrudan ilgisi yoktur. Ancak bu durum, Anunnakilerin varlıklarının önemine gölge düşürmez. Bakıldığı zaman insanlık tarihinin bildiği tüm dini inanç sistemleri birbirine benzer. Tanrılar panteonundan, anlatılan efsanelere ve hatta semavi dinlere kadar gözle görülür benzerlikler ön plana çıkar. Semavi dinlerde ortak olarak bulunan tufan hikayesinin aslının, binlerce yıl öncesinde yazılmış olan Sümer tabletlerinde ortaya çıkması bile o günden bugüne, hem ne kadar çok şey öğrendiğimizi ancak aynı zamanda da bilinmezliğin derin sularında yüzdüğümüzü anlatır bizlere. Anlatılan hikayelerin karakterleri, bağlı oldukları inancın usullerine göre değiştirilir ve şekillendirilir. Ancak özünde tüm bu anlatılar aynı sahneye çıkar. Gelin şimdi Anunnakilerin dini inanç sistemlerindeki ve semavi dinlerdeki yerine bir göz atalım. Anunnakiler orijin olarak Sümer panteonuna ait bir tanrı toplumu olarak görülür, ancak bu anlayıştan etkilenmiş olan farklı inanç sistemleri de vardır. Bu inanç sistemlerinde en güçlü tanrılar üçlemesi sıklıkla görülür. Bunun yanı sıra 7'li, 8'li ve 12'li tanrılar grupları da sıklıkla yer alır. Örneğin Anunnakiler Sümer inancına göre en güçlü 3 tanrı olan Anu, Enlil ve Enkini soyundan gelen tanrılardır. İnsanların kaderlerini belirleyen, doğanın düzenini koruyan ve hatta bazı durumlarda doğrudan insanlar ile iletişim kuran varlıklar olarak tanımlanırlar. Hinduizm'de de 3 önemli tanrı bulunur. Brahma yaratıcıdır, Vishnu koruyucudur, Shiva yok edicidir. Hinduizm'de ilahi varlık olan devalar ile karanlık varlıklar asuralar arasındaki mücadele, Anunnakiler ve İgigiler arasındaki ilişkiye benzetilebilir. İgigiler, Anunnakilerden daha düşük statüye sahip, onların hizmetkarı olarak görünen ilahi varlıklardır. Antik Yunan mitolojisine baktığımızda ise Olimpos tanrıları ve Sümer panteonu arasındaki benzerliği gözlemleyebiliyoruz. Yine karşımıza en güçlü tanrılar üçlemesi olan Zeus, gökyüzü tanrısı, Poseidon, deniz tanrısı ve Hades, yeraltı tanrısı, çıkıyor. Olimpos tanrılarının öncüleri olan Titanlar ve Olimposlular arasındaki mücadele ise yine Anunnaki ve İgigi çekişmesini anımsatır. Antik Mısır'da ise tekrar üçleme tanrılar ile karşılaşıyoruz. Ra, güneş tanrısı, Osiris, ölüm ve yeniden doğuş tanrısı ve Tot, bilgelik tanrısı. Mısır mitolojisinde insanlar, tanrıların gözyaşlarından veya topraktan yaratılmıştır. Bu, Anunnakilerin insanları kendi hizmetlerinde çalıştırmak için yaratmasıyla paralellik taşır. Semavi dinlerde ise durum biraz daha farklıdır. Tek tanrı inancı esas olduğundan Anunnakileri bir tanrı rolünde göremeyiz. Örneğin melekler ile ilişkilendirilebilir. Cebrail vahiy getiren bir melektir. Mikail doğa olaylarını düzenler, İsrafil kıyametin habercisidir. Anunnakilerin dünyayı düzenleme ve insanlıkla etkileşimde bulunma görevleri, meleklerin bu görevleriyle yüzeysel olarak benzerlik taşıyabilir. Eski Ahit'in Yaratılış bölümü 6, ayet 1'den 4'e kısmında, Tanrı oğulları, bazı yorumlara göre melekler, insan kızlarıyla ilişkiye girer ve bu birliktelikten devler veya güçlü varlıklar olan Nefilim doğar. Bazı araştırmacılar, bu Tanrı oğulları ve Nefilimi Anunnakilere benzetir. Anunnakilerin insanlıkla ilişkide bulunduğu ve onları yönlendirdiği fikri, Nefilim hikayesiyle paralel olarak değerlendirilir. Sümer inancına göre insanın yaratılışında Anunnakiler rol oynar, onları kendilerine hizmetkar olarak yaratır. Semavi dinlerde ise insan Tanrı tarafından kendi suretinde yaratılmıştır. Bu yaratılış, tamamen ilahi bir eylemdir ve insanlara bilinç, özgür irade ve ruh verilmiştir. Her iki hikayede de bir yaratılış amacı bulunur. Ancak Anunnakilerle ilgili hikayelerde yaratıcılar çok tanrılı bir panteonun üyeleriyken, semavi dinlerde yaratılış tek bir ilahi varlığa atfedilir. Sonuç olarak semavi dinlerde Anunnakilere doğrudan bir karşılık yoktur. Çünkü teolojik yapı ve inanç sistemleri tamamen farklıdır. Ancak mitolojik anlatılar ve dinsel figürler arasında yüzeysel benzerlikler, bazı spekülatif teorilere ilham vermiştir. Anunnakiler, semavi dinlerdeki melekler, cinler veya nefilim gibi varlıklarla sadece belli açılardan karşılaştırılabilir.
Ancak bu bağlantılar bilimsel ve teolojik olarak güçlü bir temele dayanmaz. Anunnakiler, insanlık tarihinin en eski mitlerinden biri olarak, antik çağlardan günümüze kadar hayal gücümüzü kışkırtmaya devam ediyor. Sümer tabletlerinden modern teorilere, bilimle mitolojiyi, tarihsel gerçeklerle spekülasyonu buluşturan bir köprü gibi. Peki bu kadim hikayeler gerçekten tanrıları mı anlatıyor? Yoksa yalnızca insanın bilinmeyene duyduğu merakın birer yansıması mı? Nihayetinde, Anunnakiler bize bir şey öğretiyor. Kim olduğumuzu anlamak için tarih, mitoloji ve bilim arasındaki ince çizgide yürümeliyiz. Anunnakilerin gizemleri sadece bunlar ile sınırlı kalmıyor. Mezopotamya kabartmalarında sıkça karşımıza çıkan bir figür var. Anunnaki çantaları. Sümer, Akat ve Asur sanatında tanrıların, kanatlı varlıkların ve bilge rahiplerin ellerinde taşıdığı bu çanta benzeri nesnelerin, kutsal bir obje ya da medeniyeti taşıyan bir sembol olup olmadığı, binlerce yıldır merak uyandıran bir gizem olarak günümüze ulaşmıştır. Kimileri onun ritüel amaçlı bir su kabı ya da bereket simgesi olduğunu savunurken, bazıları bu figürün antik tanrıların insanlığa getirdiği kozmik bilgiyi temsil ettiğini düşünmektedir. Peki gerçekten bu çanta neyi simgeliyordu? Gelin birlikte inceleyelim. Bu çantalara Mezopotamya sanatında sıklıkla rastlanılır. Ancak aynı motifin farklı kültürlerde de bulunması, onun anlamı hakkında çeşitli teorilere yol açmıştır. Sümer ve Akat kabartmalarında Sümer tanrılarının elinde, özellikle bereket ve bilgelikle ilişkilendirilen figürlerde görülür. Asur kabartmalarında, Asur saraylarındaki taş rölyeflerde, özellikle apkalluların yani bilge varlıkların veya kanatlı koruyucu varlıkların ellerinde bulunur. Türkiye'de bulunan, M.Ö. 10.000 ve 9.000 yıllarına tarihlenen Göbekli Tepe'de de bazı taş sütunların üzerinde benzer çanta figürleri görülür. Bazı araştırmacılar, bu çanta figürünün Mısır hiyerogliflerinde ve hatta Orta Amerika'daki Olmek ve Maya uygarlıklarının sanatında da benzer şekillerde tasvir edildiğini iddia etmektedir. Bu durum, bazı alternatif tarihçiler tarafından, bu sembolün eski uygarlıklar arasında ortak bir bilgi ya da bağlantının kanıtı olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bu görüş, akademik çevrelerde kesin bir kanıtla desteklenmemektedir. Sümer ve Akat tabletlerinde, doğrudan tanrıların çantası ile ilgili net bir açıklama bulunmaz. Bu çantaların ne anlama geldiği hakkında birçok görüş bulunmaktadır. Mezopotamya'da tanrılara sunulan adaklar ve kutsal ritüeller önemli bir yer tutardı. Çantanın, kutsal su kabı ya da tütsü ve özel malzemeleri taşıyan ritüel torbası olabileceği düşünülmektedir. Bazı kabartmalarda, çanta figürüyle birlikte kozalak benzeri bir obje de görülür. Bu kozalak, genellikle su serpme ya da kutsama ritüelleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu, çantanın da kutsal törenlerde kullanılan bir nesne olduğunu düşündürmektedir. Bazı Sümer metinlerinde ise, Tanrı Enki ve onun yardımcıları, yani, apkallu veya bilge varlıklar, insanlara tarımı, matematiği, sulama sistemlerini ve yazıyı öğretmiştir. Çanta, bu bilgiyi ve medeniyeti taşıyan bir nesnenin sembolü olabilir. Bu teoriyi destekleyen bir örnek, Asur kabartmalarındaki apkallu figürlerinin bu çantayı taşırken betimlenmesidir. Apkallular, tufan öncesi dünyada insanlığa medeniyet getirdiği düşünülen mitolojik varlıklardı. Mezopotamya'da su ve bereket tanrısı Enki, insanlara su ve tarım bilgisini veren tanrı olarak kabul edilirdi. Çanta figürü, bu yaşam kaynağını simgeleyen bir obje olabilir. Sümerlerin kutsal tapınakları yani zigguratlar, genellikle Enki'nin kutsal su kaynaklarıyla bağlantılıydı. Bu çanta, tanrıların bereketi taşıdığı bir obje olarak düşünülebilir. Bazı araştırmacılar, çantanın gökyüzüyle ilgili kozmik bir sembol olabileceğini öne sürmektedir. Eski Mezopotamya toplumları, yıldızları ve gezegen hareketlerini çok iyi gözlemlemişlerdi. Bu yüzden, çanta, tanrıların bilgeliğini ya da göklerden gelen kutsal bilgiyi simgeliyor olabilir. Ancak bu görüş, arkeolojik veya akademik olarak kesin bir kanıta dayanmamaktadır. Tüm bu gizemler, komplo teorilerinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bazı alternatif tarih yorumcuları ve antik astronot teorisi savunucuları,
çanta sembolünü eski tanrıların ya da uzaylıların dünyaya getirdiği ileri teknoloji veya bilgiyle ilişkilendirmektedir. Erich von Däniken gibi teorisyenler, Anunnakilerin Sümerler üzerinde etkili olan ileri bir uygarlık olduğunu ve bu çantanın uzaydan gelen bilgileri taşıdığı bir obje olabileceğini iddia eder. Bazıları ise, çanta figürünün bir enerji kaynağı, bilgi deposu veya özel bir cihaz olabileceğini öne sürer. Ancak bu iddialar, akademik dünyada desteklenmemekte ve bilimsel kanıtlarla doğrulanmamaktadır. Peki gerçekte bu çantalar ne anlama geliyor? Ne yazık ki bu sorunun kesin bir karşılığı yok. Mezopotamya'da dini, ritüel ve bilgelikle ilgili bir sembol olduğu düşünülmektedir. Ritüel bir kap, kutsal bir su kabı ya da tanrısal bilgelik taşıyan bir nesne olarak kabul edilir. Alternatif yorumlara göre ise bu sembol, eski uygarlıklar arasında paylaşılan bir bilgi kaynağını veya tanrıların insanlara getirdiği medeniyetin bir işaretini temsil edebilir. Spekülatif teorilere göre, gelişmiş bir teknoloji ya da tanrılar olarak betimlenen dünya dışı varlıkların getirdiği bir obje olabilir. Sonuç olarak, çanta figürü Mezopotamya mitolojisinin gizemli sembollerinden biridir ve halen birçok tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Tarihin, dinlerin ve bu mitolojilerin gizemi, bir illüzyon gösterisi gibidir. İzlediğimiz zaman şaşırırız, gösterinin arkasındaki sırrı anlamaya çalışırız. Bu sırrı anlayana kadar ise izlediğimiz gösterinin kesinlikle açıklanamaz bir sihir olduğuna inanırız. Ancak bu sır bir açıklamaya kavuşturulduğunda izlediğimiz gösteri gözümüzde basit bir numaraya dönüşür. Tüm sihrini kaybeder. Bizler ise bazen bu açıklamayı bulmak için araştırırız ve sorgularız. Bazen açıklamayı bulmaya hiç uğraşmayız, gözümüz kapalı inanırız. Bazen ise bu açıklamayı bulsak bile inanmamayı tercih ederiz. Ancak illüzyonun sırrını çözerek sadece gösteriyi anlamakla kalmayız. Aynı zamanda perde arkasındaki mekanizmaları keşfederiz. Açıklamayı bulmak, hem merakın ödülüdür, hem de bilinmeyenin üzerindeki sis perdesini kaldırarak bizi gerçeğin gücüne yaklaştırır. Çünkü ancak anlamaya cesaret ettiğimizde, kendi hikayemizi daha bilinçli bir şekilde yazabiliriz. Gerçeği aramak, büyüyü bozmak değil, insanın en büyük sihrini, yani anlamayı keşfetmektir. Unutmayın ki, okyanuslarla kaplı dünyamızda, bizim bildiklerimiz sadece bir damla. Anlamayı keşfetmenin umuduyla araştırmaya ve sorgulamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.